Bir diplomat aynı anda 2 veya 3 dili nasıl bu kadar akıcı konuşabilir? Bu diplomatlar sandığımızdan çok daha zeki insanlar mı? Yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi yapıyorlar? Ve ben de bugün bu videoda diplomatların dil öğrenirken ne yaptığını değil, asıl önemli olan ne yapmadığını göstereceğim. Ve bu videonun sonunda bir diplomat olmasam bile onların kullandığı yöntemle sen de çok hızlı bir şekilde dili konuşabileceksin. Öyleyse başlayalım. Diplomatlar neden dil öğrenir? Diplomatlar senin sandığın aksine konuşmak, dizi izlemek, dildeki gramerde çok üst düzey bilgiye sahip olmak için dil öğrenmez. Diplomatın tek amacı iletişim kurmaktır. Az önce bahsettiğim konuşmaktan farklı bir şekilde iletişim kurmak. Nasılsın, iyi misin kalıplarını değil, işbirliğiniz hoşuma gitti, işinizi beğendim, bu toplantıyı ne zaman yapıyoruz gibi günlük hayatlarında en çok ihtiyaç duydukları kalıpları öğrenerek başlarlar. Ve hedefleri az önce söylediğim gibi ise sadece işini yürütmek, bir dizi izlemek, film izlemek değil. Ve bu yüzden diplomatların hedefi ise dili hatasız konuşmak değil, işimi yapacak kadar öğrenmeliyimdir. Ve yola bu şekilde koyulurlar. Diplomatların bir numaralı prensibi ise amaç odaklı öğrenmedir. Az önce bahsettiğim gibi nasılsın, iyi misin, bugün okula gidiyor muyuz gibi kalıpları değil, toplantı saat kaçta, bu iki ülke arasındaki anlaşmayı ne yapacağız? Ya da yakın bir zamanda savaş çıkacak mı? Çok siyasi, politik, işte askeri bu tarz şeylerle ilgili olan kalıpları öğrenerek başlarlar. Ve amaçları sürekli bir şeyi anlatabilmek, anlayabilmek ama konuyla ilgili iletişim kurabilmektir. Konudan bağımsız bir şekilde öğrendikleri kalıplar oldukça azdır. Hele ki ilk etapta. Örneğin onların başladığı ilk derslerde hayvanlar öğrenilmez, öğretilmez. Çünkü ihtiyaçları olan şey hayvanlar değildir. İhtiyacı olan şey nasılsın, iyi misin? Ya temelinde bunu öğrenmek değil. Bunları asla öğrenmiyorlar demiyorum, bunu iddia etmiyorum. Ancak bunlar gerçekten ama gerçekten çok sonraki planlarda kalıyor. Çünkü bir diplomat çok kısa bir sürede bir yere gitmesi gerekiyor ve bu dili öğrenmesi gerekiyorsa ilk öğrenmesi gereken şey hayvanlar değil, yerel halkın nasıl konuştuğu, özellikle informal kelimeler ve yarın öbür gün bir ajan olacaksa, bir yere sızması gerekecekse onlardan biri gibi davranması lazım. Ve bunun yoluysa oradaki doğal dilden geçiyor. Kitaplardaki hayvanlar, güneşli hava durumu gibi yollardan değil. O bölgede yaşayan gerçekten oralı bir insanı getiriyorlar ve ondan doğal bir şekilde dili öğretmesini talep ediyorlar. Ve bu şekilde dili amacına uygun bir şekilde öğrenmeye başlıyorlar. Ve bizim çoğumuzun yaptığı ilk hata da tam olarak bu. Amacımıza uygun öğrenmemek. Kendimize bir yol haritası çizmiyoruz. Bizim yeni bir dile başlarken bütün odağımız bu dili öğreneceğim, bu dile akıcı konuşacağım oluyor. Ancak onlar bunu yapmıyor. Onların yaptığı şey az önce de söylediğim gibi bir hedef var. Bir anlaşma yürütmek, bir iş bağlamak, bir yere sızmak. Tam olarak bir hedef doğrultusunda öğreniyorlar. O yüzden gereksiz şeyleri öğrenip vakit kaybetmiyorlar. Ve belki biz de böyle yaparsak ki ben yaptım. E, İtalyanca'da başta sadece konuşmak için öğreniyordum. Hani hayvanlarda atıyorum kedi, kuş, köpekten başka bir şey bilmiyordum. Bu şekilde gerçekten hızlı bir şekilde İtalyancayı kavradım. Çok iyi mi konuşuyorum? Hayır. Ancak yanıma İtalyan bir turist veya arkadaşım geldiği zaman onunla kusursuz bir şekilde iletişim kurabiliyorum. En azından B1, B1 Plus seviyesinde günümüzü geçirecek kadar çok derin konular konuşamayacak olsam da İtalyancamı konuşturabiliyorum. Hedefe doğru öğrenmenin avantajı tam olarak da burada. Benim hedefim günlük hayatta konuşmaktı ve bunu başardım. Diplomatların diğer yaptığı şey ise konuşmaya ilk günden başlarlar. Bizim gibi öyle kitaptan başlayayım, çalışayım, işte listening'i sonra yaparım, reading hiç sevmiyorum gibi değil de gerçekten bir dilin ilk gününden itibaren bir dili, yani o dili konuşarak öğrenirler. Bir kelime bile biliyor olsalar onu yüz kaslarına alıştırmak için örneğin apple elma kelimesi elma kelimesini söylerken belki de ilk günden itibaren 100 kere apple 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 şeklinde tekrar ediyorlar. Belki bildiği tek kelime o. Gerçekten o dilde bir tane kelime biliyor. Ama onu da en mükemmel şekilde söyleyip ileride bu telaffuzla bir daha uğraşmak istemiyor. Ya da ben şimdi bunu yapmayayım. Daha sonra nasıl olsa konuşuruz. İlla bir zaman denk gelir. Pratik yapacak insan bulurum demiyor. Ne yapıyor? İlk günden itibaren yanlış da söylese o konuşmaya devam ediyor, konuşmaya çalışıyor. Çünkü diplomatların amacı akıcılık değil, işlevsellik. İşte bu yüzden yanlış yaparım diye konuşmaktan geri çekinmiyorlar. Yaptıkları ve söyledikleri tek şey yanlış yaparsam düzeltirim. Ve bu zihniyet farkı öğrenme hızını 3-4 kat artırıyor. Peki Burak,
Bu diplomatlar hiç gramer öğrenmiyorlar mı? Yani evet, konuşarak öğrendiklerini söyledim. Ama gramer ne zaman öğreniyorlar ve bunu nasıl öğreniyorlar? İşte bu noktada şu devreye giriyor. Sen bir öğrenci olarak şunu soruyorsun. Present Perfect Tense nasıl kullanılır? Ya da nerede kullanılır? O bunu sormuyor. Ona öğretilen bir tense var. O bunu direkt kalıp haliyle öğreniyor. Yani onlar gramersiz kalıyor değil. Cümlenin yapısını öğrenmeden konuşmaya çalışıyorlar değil. Tabii ki devrik cümlelerde kurdukları oluyor. Ancak burada onların öğrenme biçimi ise present perfect tense'in kullanıldığı bir kalıp. We have decided to agree on this issue. Bu konuda anlaşmaya karar kıldık. Bu konuda anlaşıyoruz şeklinde ya da anlaştık geçmiş zamansa. Bu kalıbın üzerinden yani hali hazırda öğrendikleri bir cümle var. Bunun üzerinden present tense öğreniyorlar. Ve bu sefer de konuşurken duraksamıyorlar. Duraksamadan, düşünmeden o kalıp zaten kafasında var. Onu direkt söylüyor. Direkt kullanıyor. Yani grameri açıklamalı, uzun, yazmalı şekilde değil de yapı içinde, cümle içinde, hazır yapılarla beraber öğreniyorlar. Ve bu zamanla akıcılığını da artırıyor. Çünkü durup düşünmeden aklına ilk gelen cümle zaten o oluyor. Bu yapıyı nasıl kullanırım diye düşünmüyorsun. Ve diplomatlar yalnızca dili öğrenmez. Evet, belki sen, ben, o bir kitap açıp bir dili öğrenmeye başlıyoruz. Ama bu çok yanlış. O ülkenin dilini öğrenirken kültüründen hiçbir şey almazsak ne olur? Hayır demenin kaba olduğu bir ülkede belki her şeye hayır diyoruzdur. Çünkü bizim dilimizde kaba bir anlamı yoktur. İşte bu çok büyük bir problem çıkartır. O yüzden dili doğal şekilde orada yaşayan insanlardan öğreniyorlar. İşte orada yaşayan birinin önemi tam olarak burada ortaya çıkıyor. Orada yaşamayan biri belki bunu tam olarak bilemez. Dili çok güzel biliyordur, hakimdir. Ancak kültürsel olarak bir şeye hayır cevabının ne kadar kaba kaldığını bilemez. Ve bu sebepten ötürü diplomatlar yalnızca dili değil de o kültürü beraberinde öğreniyorlar. Öğrenmek zorundalar. Dediğim gibi videonun başında söylemiştim. Yarın öbür gün o ülkede bir işi çıksa, bir belki de savaş çıktı, ajanlık yapması gerekiyor. Ya oraya uygun bir şekilde konuşmalı. Dili dışarıdan öğrenmiş bir kişi olarak değil, gerçekten local olarak yani orada yaşayan, orada ikamet eden biri gibi dili konuşmalı. Ve bu şekilde yapması gereken şey ise kültüre de adapte olmak, kültüründe detaylı bir şekilde öğrenmek. Zaten bunlar öğrenme süreçlerinde asla ayrılmıyor. Kültür, dil, işte oradaki yerel sesler, argolar hepsi bir bütün şeklinde öğretiliyor ki yarın öbür gün ihtiyaç halinde hiçbir sıkıntı yaşanmasın. Ve son olaraksa diplomatlar evet aşırı çalışkan olabilirler. Ancak dil konusunda aşırı çalışkan olmayabilirler de. Olmalarına gerek yok. Senin de yok, benim de yok. Çünkü onlar şöyle yapıyor. Her gün çalışmaz olabilir. Bu çok normal. Her gün çalışmaz. Ama her gün o dili konuşur. O gün ders yoksa, o gün herhangi bir eğitim almayacaksa dille ilgili, yine de bu dili konuşur, konuşmaya çaba gösterir. Ayna karşısına geçer, kendi sesini kaydedir ancak bir şekilde konuşmanın yolunu bulur. Çünkü burada önemli olan yoğunluk değil, süreklilik. Kısa konuşmalar, günlük ifadeler ve mini sohbetlerle bu dil, kültür aslında onların hayatına dokunmuştur, hayatlarının içine dahil olmuştur. Ve bu sebepten ötürü de aslında önemli olanın az önce söylediğim gibi yoğunluk değil de devamlılık olduğunu görüyoruz. Peki günlük hayatımızda bir diplomat gibi bu kadar hızlı nasıl öğrenebiliriz? Aslında cevap çok basit ve videonun içinde defalarca kez söyledim. Her verdiğim örneğin içinde ne yaptıklarını ve bizim ne yapmamız gerektiğini anlattım. Ancak toparlamak gerekirse çok kısa bir süre varsa ya da kendini kısa bir sürede ne kadar iyi bir şekilde dil öğrenebilirim diye test etmek istiyorsan yapman gereken birkaç şey var. Korkma, öncelikle diplomat olmana gerek yok, onu söylemeyeceğim. Ancak kendine bir senaryo seçmelisin. Ve seçtiğin senaryo iş, okul, arkadaş, sevgili herhangi bir şey olabilir. Ve bu senaryo doğrultusunda bir amaca sahip olmuş olacaksın. Örneğin ben çok güzel işler başarmak istiyorum. Sosyal medyada yabancı insanlarla işbirliği yapmak istiyorum. O zaman sen şunu yapacaksın. Gideceksin, işbirliği, iş, sosyal medya, business, bu tarz, bu temadaki kalıpları öğreneceksin. Daha çok onlara yoğunlaşacaksın. Farklı konularda, örneğin hayvanlarda gidip de hipopotamın Almancasını bilmeyeceksin. Sen Almanca'da, İtalyanca'da, Fransızca'da artık hangi dili öğreniyorsan, o dilin işle ilgili kelimelerini öğreneceksin, kalıplarını öğreneceksin. Kelimeden ziyade kalıp daha önemli. Çünkü konuşurken duraksamayacaksın. Aklına direkt kalıp gelecek. Nasıl kullanıldığını bildiğin için de artık onu
Otomatikman ağzından çıkartacaksın yani. Hani herhangi bir problem yaşamayacaksın. Bunun garantisini veriyorum. Tamam, bir dil seçtin. Bir dilin içinden tema seçtin. O senaryodan 40 tane cümle ezberle demiyorum ama öğren. Çünkü bu 40 tane cümle az önce söylediğim gibi bak 40 az bir şey değil aslında. Bu 40 cümle tüm işini artırabilir, tüm gelirini artırabilir, tüm ilgini, sevgini, her şeyini artırabilir aslında. Her senaryoda sana fayda sağlayacaktır hazırda cümle bulundurmak. Bu 40 cümleyi yüksek sesle tekrar et. Her gün söyle, her gün kullan. Birine olmak zorunda değil, kendine kullan ama bunu yap. Tutarlı ol, düzenli ol ve bunu ısrarla devam ettir. Her gün söylemeye çalış. Her gün İngilizce, Almanca, hangi dilse artık çalışamasan da, bunu her gün yapamasan da her gün konuşmaya çalış. Öğrendiklerini asla unutma. Sürekli tekrar et ve öğrendiğin cümleleri günlük hayata uyarla. Kendince basit diyaloglar kurup bunları kafanda yer edindir. Ki konuşurken tıkanmayıp otomatik olarak ağzından çıkıversin. İşte bu diplomat mantığıdır. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.